Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi şöyle güzel sarı bir iple başlayacağız. Kullanacağım şiş ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Modelimiz güzel, ajurlu file örgü. Yazlık örgülerinize uygun güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, modelimize başlamak için şöyle ilmek alacağız şişimize. Şişimizi 2 şiş olarak başlayacağım. İlk ilmek almayı. Şöyle ipimi taktım. Şu şekilde ilmek sayımızda tek sayıda olması gerekiyor arkadaşlar. Bu modeli başlarken yani 3, 5 o şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Yani 40 çiftlik 40 ilmeklik bir yer yapacaksanız 38 veya 39 veya 41 ilmek yapmamız gerekiyor. Evet, ilmeklerimizi bu şekilde alıyorum. Şöyle 2 şişle başlıyorum. Altının çekmemesi için fazla sıkı da yapmıyorum. Şöyle ilmeklerimizi alalım. Siz ne örecekseniz ona göre ilmek sayınızı ayarlayıp şal yapacaksanız ona göre, yelek yapacaksanız da ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi sayalım kaç tane olmuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane benim için yeterli, fazla bile olmuş. Hemen çıkarttım fazlasını. Şu şekilde. Şişimin de diğerini de çıkarttım. Tek şişle kaldık. Evet. Şimdi örgümüzün bu ilk sırasında, bu modele dahil değil arkadaşlar, bir defaya mahsus yapmamız gerekiyor. Bir ters bir düz öreceğiz. Kıvrılmaması için ilk ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Yani bunu bir kez yapacağız. İsterseniz siz lastik üzerine başlayın. Ama şallarda bu şekilde yaparsanız altta kıvrılma da olmaz. 2 şişle de başladığımız için çekme olmaz. Ona dikkat edelim. Bu örgüde püf noktaları var arkadaşlar. Şimdi yaparken onları göstereceğim size. Modelinizin düzgün çıkması için buna dikkat edelim. Evet, şöyle bir ters bir düz ilmeklerimizi yaptık. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm ve diğer tarafı çevirdik. Şimdi modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi aldım. Şişime ipimi doladım ve ikisini bir aldım. Kestim yani. Burada bir tane artırma yaptım. İkisini bir aldım, kestim. Doladım, ikisini bir aldım, kestim. Doladım, ikisini bir aldım, kestim. İlk sıramızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İlk ben dolayarak başladım. Kenar ilmeğinden sonra bir dolama yaptım. Doladığım için sıra sonunda dolama yapmayacağım. Burada da doladım ve kenar ilmeğimi ikisini bir aldım. Böyle denk geldi şimdi. Evet. Şimdi arka yüzünde modelimizin kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle düz örüyoruz arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırasında düz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örerek devam ediyoruz. Model oldukça kolay. Şöyle ilmek almayı biliyorsanız ters düz bu modeli de herkes yapabilir.
Evet. Şöyle. Şimdi ikinci modeli kuracağız. Modelimiz ama kayması gerekiyor. Onun için ilk başta kurduğumuzda hemen direkt ilmek atarak şöyle bir ilmek almıştım. Şişimin üzerine ip almıştım. Şimdi onu yapmadan bir tane düz örüyorum. Modeli kaydıracağız. Bir de buraya dikkat edin arkadaşlar. Şöyle ipimi aldıktan sonra ikisini bir almam gereken yer, bakın şuradaki düz olan yer. Yani ördüğümüz yer. Şu ilmek, şişimize ilmek aldığımız, ipimizi artırdığımız yer arkada kalacak. Ona dikkat edersek modelimiz kaymaz. Şimdi şişime ipimi doladım ve ikisini bir aldım. Bu püf noktasına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi örgüyü bıraktınız, kalktınız, geri geldiniz, elinize aldınız. Nerede artırmıştık sıra başında? Onu şuna baz alarak şuradan önünde hemen artırıyoruz ve ikisini bir alıyoruz. Şu artırma arkada kalmış olacak kesme yaparken. İkisini, ilmeğimi aldım, şöyle şişime ipimi doladım ve ikisini bir aldım. Şimdi burada dolama yapmıyoruz, direkt kenar ilmeğimi ördüm. Bakın model bu şekilde kayacak. Şimdi arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şu başta artırdıysak sonda artırma yapmıyoruz. Ona dikkat edelim. Modelimizin kaymaması için ve de yamulmaması için. Evet, sıra sonuna geldim. Bir sıra düz ördüm. Sıra sonuna geldim. Modelimiz oluşmaya başladı. Bakın arkadaşlar, ajurlar. Bunu koton iplerle yazlık örgülerinizde gayet güzel olur. Şimdi ikinci sırada bakın. Buradan kesmemiz gerekiyor. İlk ilmeğimiz bu. Arkadakini alacağız. O yüzden artırma yapıyoruz hemen. Şöyle ikisini bir aldım. İlmeğimi doladım ve yine ikisini bir aldım. Artırdım. İkisini kestim. Artırdım. İkisini kestim düz olarak. Artırdım. Kestim. Modelimiz bundan ibaret. Sadece düz örgüden oluşuyor. Arka yüzünde de ön yüzünde de düz örgü. Kenar ilmeğime geldim. Şurada iki ilmeğim kalmış. Hemen ikisini de şöyle alarak devam ediyorum. Bakın şöyle verev verev çizgilerimiz oluşmaya başladı. Bir iki sıra daha yapalım beraber. Modelimizin tam görüntüsüne bir bakın. Şimdi bu sırada düz örüyoruz sadece. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve oldukça güzel bir model. Benim çok hoşuma gitti. Malum yazdayız artık. Yazın rahatlıkla kullanabileceğimiz bir örgü. Evet. Düz bir sıra ördüm ve diğer tarafı çevirdim. Tekrar şimdi modelimizi kuracağız. Bu sırada ne yapmamız gerekiyordu? Bakın burada artırma yapmışız. Şimdi artırma yapmayacağız. Onu bir tane öreceğiz. Tek ilmek olarak ördüm. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Daha sonra bir tane düz ördüm. İpimi doladım. Bak kesmemiz gereken ilmek burada. Bu ve arkasındakinde. İpi doladım. Sıradaki iki taneyi keserek aldım. İpi doladım. Sıradaki iki taneyi keserek aldım. İpi doladım. İkisini bir kestim. Artırma yapıyoruz. Tekrar bunu eksiltiyoruz. İlmek sayımızda bir değişiklik olmuyor. Burada tekrar artırma yapmıyorum. Bakın. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın model oluşmaya başladı. Pıtır pıtır şöyle. İki taraftan da aynı. Şimdi bu sırada da
Yine düz örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve düz bir sıra örüyoruz. Modele başlarken başlangıca dikkat edin. Modelinizde hiçbir kayma olmaz. Birinde hemen kenar ilmeğinden sonra artırma yaparak başladık. Bir sonraki model kurulumunda bir tane kenar ilmekten sonra bir tane düz ördüm. Ondan sonra artırdım. Daha sonra yine kenar ilmekten sonra hemen artırılacak. Öyle ona dikkat edersek modelimiz kaymadan devam ederiz. Böyle arkadaşlar modelimiz. Gördüğünüz gibi şöyle açarak göstereyim. Ben bir büyük parça yapmıştım. Hemen onu da size göstereyim. Bir bakın onda nasıl duruyor. Bunu kenara alayım. Büyük parçamı getirdim arkadaşlar. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Çok hoş bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Bakın iki tarafta aynı örgü. Çok zarif. Şöyle zaten file örgü. Ajurlu file. Petek petek görüntüsü var. Şöyle göstereyim. Verev verev çizgiler. Gayet güzel. İnşallah siz de beğenir. Benimle yaparsınız. Bu anlattığım püf noktalarını da uyarsanız modelinizde hiçbir şekilde kayma olmaz. Evet. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.